Hanımlar beyler, Soslar serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yorumlarda hep aynı ismi duyduk. Makarnalar, makarnalar, makarnalar. Bugün muhteşem makarna sosları yapacağız. Ancak ben başlamadan önce biraz konuşmasak mı? İlk soslar videosunda bence yeteri kadar beğeni gelmedi. Abone olmadan izlediniz. Bu da demek oluyor ki yeterince abone ol tuşuna basılmadı. Paylaşımlar konusuna girmek bile istemiyorum. Ama ondan sonra yorumlarda Ferhat Şef'im makarna sosları, et sosları, salata sosları, sınırsız sos talebi. Yalnız videoyu izlemezseniz, hele ki abone olmazsınız, yapmanız gereken tek şey var. Abone olmak, videoyu beğenmek ve paylaşmak. Hadi mutfağa geçelim. Sarımsaklı, limonlu, böyle maydanozlu, inanılmaz pratik, şahane bir sosumuz var. Köz biberli, kuru domatesli muhteşem bir sosumuz var. Üzerinde peynirler, makarnanın bütünleşmiş hali, inanılmaz güzel. Sardalya, zeytin, domates, bunlardan gelen o tuzlu lezzetlerin makarnaya birleşmiş hali muhteşem bir sosa dönüşecek. Avokadoyla muhteşem kremamsı bir sos yapacağız. Tadı inanılmaz güzel. Bir de pesto yapacağız ama alışılagelmiş bir pesto değil. Fındıklı, rokalı, muhteşem bir pesto. Hepsinin sunumları muazzam. Yapım aşamaları çok pratik. İlk olarak muhteşem spagetti ile birleştireceğimiz köz biberli, kuru domatesli sosla başlayalım. İşte tabii ki makarnayı haşlayarak başlayacağız. Sosu da orada bitireceğiz. O kadar kolay. Kaynar suyumuz var. En sevdiğim kısım, bol tuz. Hafif derin bir tencere. Spagettileri kırmanıza gerek yok. O kendi kendine pişer. Biz de sosa başlayalım. Çok basit. Közlenmiş biber ve kuru domates. Eğer kuru domates hiç sevmiyorsanız biber salçasıyla beraber domates salçası. Biber salçası yoksa sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. Bakın hiçbir şey yapmayacağım. Yani neredeyse elimi kirletmeyeceğim diyebilirim. O kadar kolay. Ama lezzeti ve görüntüsü mükemmel. Kuru domatesi bu yağda beklemiş kuru domateslerden kullanıyorum. İçerisindeki zeytinyağından da gezdireceğim. Ekstra zeytinyağı da kullanmayacağım. Ama eğer ki yağda beklemiş kuru domatesiniz yoksa normal kuru domateslerinizi sıcak suda bekletin, blenderdan geçirin. İçerisine birazcık zeytinyağı ekleyin. Yalnız ülkemizde gerçekten bu kuru domates işini çok iyi yapıyoruz. O çok iyi. Tavanın altını açalım. Tava kısık ateşte bizi bekleyebilir. İçerisine bir büyük diş sarımsak. Domatesin böyle yerken, bu arada niye yediğimi de söyleyeyim ben. Tuzuna baktım. Mutlaka böyle şeyler tuza bakın. Hemen robottan geçirelim. Hemen bir kıvamına bakalım. Ah, çok güzel. Aslında bu bir nevi İspanyolların romescosuna benziyor ama içerisinde badem falan yok. Çünkü buradaki çıtırlığı ben birazdan yapacağım muhteşem sarımsaklı ekmek kırıntısıyla vereceğim. Onu da hazırlayalım. Fırında biraz ekmek kuruttum. Bayat ekmekler vardı. Galeta unuyla bunu yapamazsınız yalnız, onu söyleyeyim. Şunu kenarda bekletelim. Kuru ekmekler içeriye. 2 diş sarımsak buraya. Bu karışıma İtalyanlar, yani onlar işte fakir parmesan, yani onlara cucina povere dedikleri fakir mutfağı diye geçiyor ama aslında tamamıyla böyle ekonomik tariflerden oluşan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında çıkmış birçok böyle ince nüanslar var. Bu da onlardan bir tanesi. İçerisine birazcık maydanoz koyacağız. Çok fazla değil, sonrasında üzerine de koyacağız. Eğer bunu ekmeksiz ve limon kabuğuyla yaparsanız ona da gremolata diyoruz. Onu da yine bu tarz sosların üzerine kullanabilirsiniz. İçerisine bir parça tuz, bolca zeytinyağı. Evet, ekmekler de hazır. Ekmek kırıntıları içeriye, biraz daha kavrulsunlar burada. Yalnız şunun görüntüsüne bakar mısınız? Mesela bu karışımla böyle fırındaki somonu kaplayın falan, o kadar güzel oluyor ki. Of, dur neyse, konumuz makarna. Tava ısındı. Yağlı biber, sarımsakla beraber içeri. Bu kadar. Başka bir şey yok. Makarnanın kaynayan suyu, evet, makarnalarımız neredeyse hazır. Bu nişastalı su her şeyi verecek bize. O bağlama, yumuşaklık, kremamsı doku. Hepsi burada. Makarnalarımıza bir bakalım ne durumdayız. Gayet iyi durumdayız. Hafif 2 dakika falan da burada pişecekleri için doğruca sosun içerisine. Bakın hala biraz suyuyla atıyorum. Hızlıca karıştıralım. Bakın sosu çekmeye başladı. Kurumayı gördükçe ne yapıyoruz? Yanındaki makarna suyundan ekliyoruz. Çok kuru olsun istemiyoruz. Soslu olsun istiyoruz.
Evet, şu anda tam istediğim kıvamda. Altını kapattık. Bitti. Közlenmiş biber, domates nasıl güzel kokuyor. Güzelce serpelim. Ufak bir zeytinyağı dokunuşu. Makarnamız hazır. Fındıklı roka pesto sos yapacağız ama tortellini ile. Bu arada bütün sosları çok çeşitli makarnalarla yapabilirsiniz. Ben yakıştırdıklarımı size tavsiye ediyorum sadece. Bolca tuz. Bolca tuz. Tortelliniler içeri. Fındıkları yandaki minik tavada biraz kavuralım. Hafiften yağ çıksın. Biz de orada pesto yapmaya başlayabiliriz. Çok az malzememiz var. Roka pesto için ne gerekir? Roka. Ne kadar körp olurlarsa o kadar lezzetli olurlar. Bir demet, 2 demet ne kadar seviyorsanız. İçerisine hemen biraz limon suyu ekleyelim. Ekşisini hissettiniz mi daha şimdiden? Yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı. Ya da biraz fazla. 2 diş sarımsak. Şu büyüklerden koymak istiyorum. Sarımsakları içeri. Sarımsağı arttırabilirsiniz bu arada. Normalde genelde soslarda hep parmesan görüyoruz. Evet, biz de birazdan parmesanlı bir sos yapacağız ama ülkemizde de çok güzel sert peynirler var ve en sık bulunanı İzmir tulum peyniri. Bence bu tarz soslarda muhteşem iş yapıyor. Tavsiye ederim. Buradan da Bergama'ya selamlar. Tabii ki başka peynirler de olur. Bu arada sizin evde kullandığınız farklı tür peynirler varsa yazabilirsiniz. Şimdi fındıkları atacağım, ellerimi yıkayayım hemen. Tuzumuzu da atalım içerisine. Peynirin çok tuzlu olduğunu unutmayın. Bir çay kaşığı kadar tuz yeterli olacaktır. Evet. Bu kadar basit. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Ben hemen orada makarnamızı kontrol edeyim. Makarnanın altını kapattık. Son 1 dakikasını da bu muhteşem yeşil örtüde geçirsin. Güzel kokuyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yani sizin için de yılın her günü 14 Şubat'sa, ya sadece özel günleri beklemiyorsanız birilerini mutlu etmek için, yani bu tarifler tam size göre. Bakın o kadar çabuk, pratik, gösterişli. Daha ben yani sıfat dağarcığım şu anda yetersiz kaldı. Son dokunuş zeytinyağı. Biraz parlaklık versin. Ağzımı topluyorum. Roka ve fındık pestolu tortellinim hazır. Sıra geldi benim en favori soslarımdan bir tanesine. Sardalya, domates, zeytin. Bunda penne makarna kullanacağız. Yine kaynar su, bol tuz. Bu tamamdır. Bunu öğrendik. Bu sos var ya, böyle yani yazdan kalma havalar estirir. En soğuk günde içinizi ısıtır. Yani nasıl öveceğimi bilemediğim soslardan bir tanesi bu. Sarımsakları ince ince doğrayalım. Bu arada sosların tam ortasına geldik. Bence muazzam 2 sos. 3.'ye de başladık. Tam şu anda abone olabilirsiniz. Evet, bu kadar sürede bence abone olunuz. Teşekkürler, teşekkürler. Hala abone olmadan izleyenler, sizi de görüyorum. Hemen sardalyamızı da açalım. Sardalya gerçekten, özellikle bu Çanakkale sardalyası, Gelibolu, mükemmel, mükemmel ötesi. Açarken dikkatli olun. Güzellik ya. Hiç ekstra yağ kullanmayacağım. Sardalya hiçbir şey yapmayacağım. Kokusu çok güzel. Doğruca tavaya. Of.
Sarımsaklar doğruca sardalyanın üzerine. Sardalya tuzlu olduğu için çok fazla tuz koymuyoruz. Biraz sarımsaklar için sadece çok az tuz. Çay kaşığı ucuyla. Birazdan zeytinler de girecek. Allah'ım Allah'ım. Hemen küçük domatesler. Şeker domates olur, çeri domates olur, kiraz olur, işte kokteyl olur. Ya da büyük domatesten küçük parçalar olur. Hepsi olur. Domatesler içeri. Hafiften sardalyaları ezeceğiz. Onlar zaten yumuşacıklar. Hiç kılçığı var falan filan demeyin. Zaten erimiş oldukları için hiç problem yok. Zeytinlerimiz var. Hemen zeytinlerin çekirdeklerini ayıklayalım. Zeytinlerin çekirdeklerini nasıl ayıklıyoruz? Böyle. Bıçakla çizebilirsiniz. Üzerine basabilirsiniz. Eğer olgun zeytinlerse zaten kolaylıkla çıkacaktır. Çok az da çili biber ekleyeceğiz. Domateslerden hemen sonra biberler. Zeytinlerimizi doğradık. Biraz da kapari doğrayalım. Onları en son atacağız, zeytin ve kapariyi. Eğer kapari sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Zaten zeytinden tekrar bir tuzluluk gelecek. Ama kaparinin güzel böyle bir de acılığı var. Bu yemeğe de çok yakışıyor. Ben tavsiye ederim. Çok az suyundan alıyoruz. Sosumuzu bağlayalım. Evet, şimdi makarnalar içeri. Yine çok fazla süzdürmeden doğruca sosla beraber sosun altını iyice açtım. Az önce doğramış olduğum zeytinler, kapariler, bir iki tane de taze domates tekrar atalım. İçerisinde böyle taze bir tat da katsın. Yalnız inanılmaz güzel kokuyor. Birazcık karabiber. Biraz yeşilliğe ihtiyacımız var çünkü rengi hafiften soluk bir renk, balıktan kaynaklı. Tabii ki ben fesleğen kullanacağım. Fesleğen yoksa maydanoz kullanabilirsiniz. İnce şeritler halinde doğruyoruz. Bir parça da limon sıkalım. Gerçekten tam bir yaz havası. Belki birazcık daha kapari. Fesleğenimizi de yerleştirelim. Olmazsa olmaz zeytinyağı. Sardalyalı, domatesli ve zeytinli sosumuz hazır. Sıra geldi muhteşem avokadolu, kremalı sosumuza. Yine suyumuz kaynamış. Bolca tuz. Tuzu böyle atacağız ama yalnız, tamam mı? Hep karşıya bakıyoruz. Burgu makarnamız var. Bu sefer de aslında makarna böyle daha uygun fiyatlı bir makarna kullanıp daha klas nasıl gösteririz? Onun peşindeyiz. Bu arada burgu makarnayı aslında sosu iyi tutacağı için tercih ettim. İnanılmaz kolay bir sos. Avokadomuz var. Hemen avokadomuzu açalım. Avokadolar kararmasın diye hemen bir yarım limonun taze sıkılmış suyunu ekliyoruz içerisine. Birkaç dal fesleğen, birkaç dal da taze nane atacağım ama sadece yaprak kısımlarını, sap kısımlarını değil. Bu arada burgu makarna çok hızlı pişen bir makarna. O nedenle eğer ki diğer soslarla yapacaksanız oradaki zamanlamaya dikkat edin. Hemen içerisine peynirimizi de atalım. 2-3 yemek kaşığı yeterli, sonra üzerine de rendeleriz. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar kremamız var. Hiç krema olması olur mu? Olur, bu tarifte olur. Ve bir diş de sarımsak ekleyeceğim içerisine. Ve bir dakika sürmedi. Hemen öncesinde bu sefer su koyuyorum ki avokado bir anda sıcak tavaya temas etmesin. Hafif suda açalım. Şunun rengine bakar mısınız? Aslında böylelikle bir sağlıklı yağ alternatifi de kullanmış olduk. Kremayı çıkartırsak tabii içerisinden. Ama dediğim gibi burada kremayı çıkartabilirsiniz. Yeşillik miktarını arttırabilirsiniz. Peyniri arttırabilirsiniz. Hemen o nişastalı suyla bağlanacak. Evet, makarnalar doğruca içeriye. Muhteşem oldu. Altını kapattık. Doğruca servis. Bunun ne kadar böyle ferah koktuğuna inanamazsınız. O taze naneden gelen inanılmaz güzel bir aroma var. Yani sanki böyle içerisinde litrelerce krema kullanılmış gibi bir yapısı var. Ama biliyorum ki yok. Üzerine birazcık daha peynir. Buna ekstra zeytinyağı gezdirmeyeceğim. Buna yeşil bir şey de koymayacağım. Bunun yeşili o kadar güzel ki. Böyle bırakacağım. Avokadolu,
Kremalı sosumuz ve makarnamız hazır. Az ama öz malzemeli muhteşem bir sos yapacağız. Ve tagliatelle ile yapıyoruz. Sistem aynı. Su sıcak, tuz bol. Pardon, yanlış yere baktım. Böyle yapacaktık değil mi? Makarnaları içeri. Tavamızın altını açtık. Limonlu maydanozlu bir sos yapıyoruz. Bolca zeytinyağı ihtiyacımız var. Çünkü çok fazla malzememiz yok. Şöyle tavanı kaplayacak kadar 5-6 diş sarımsağımız var. Dövebilirsiniz, doğrayabilirsiniz. Ben dilimlemeyi tercih ediyorum. Yağ çok fazla kızmadan sarımsakları atmamız lazım. Yoksa sarımsaklarımız yanar. Bence makarna ve sarımsak ikilisi ayrılmaz bir bütün. Biberi olabildiğince ufak doğrayalım. Acısı yağa geçebilsin. Mümkün olunca ellerimize değdirmeyelim. Of, misler gibi kokuyor. Hemen içeriye. Yağınız çok ısındıysa ocaktan hafiften kaldırın. Şöyle sarımsakların ve biberin üzerinde gezdirin. Şu anda burası inanılmaz bir parfümle doldu. Koku çok çok güzel. Hemen makarnalarımıza bakalım. Bunlar narin makarnalar olduğu için çok hızlı pişiyorlar. Sarımsaklar yanmasın diye içerisine makarnanın suyundan koyuyoruz. Dikkatli olun. Suyu direkt yağ koyduğumuz için üzerinde çok sıçrayabilir. Bu aşamada dikkatli olun. Evet, bunlar neredeyse olmak üzere. Son olarak ben Frank maydanozu kullandım. Daha çıtır çıtır oluyorlar. Böyle zıplayan bir halleri var ama normal maydanoz da kullanabilirsiniz. Sadece yaprakları unutmayın. Hemen makarnaları içerisine alalım. 1-2 dakikada burada pişsinler. Of. Çok fazla süzdürmüyoruz. Ne dedik? Makarnanın suyu çok değerli. Üzerine bolca limon kabuğu rendesi. O sarımsaklı tadı inanılmaz şekilde dengeleyecek. Yarım da limonun suyunu sıkacağız. Of. İçerisine bir avuç dolusu çok ince kıyılmış maydanozumuzu da atıyoruz. Ve son olarak parmesan. Makarnamız kurudukça içerisine yandaki nişastalı sudan ekliyoruz. Parmesanlar eridi. Makarnamız güzelce böyle yapış yapış oldu. Bakın dışarısı böyle pürüzsüz. Maydanozlar, parlak yeşiller. Sarımsaklar, altını kapattık. Hazır. Son olarak da üzerine birazcık daha taze maydanoz. Hemen birazcık daha taze limon kabuğu. Bu kadar basit ama bu kadar klas gözüken çok az makarna bulabilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesi. Bolca parmesan, limonlu ve maydanozlu tagliatellem hazır. Bir dakika. Nereye gidiyoruz? Daha tadına bakmadık. Hayırdır? Birbirinden muhteşem kokan, görünen şahane 5 tane makarna ve sosu yaptık. Bence hepsi görüntüsüyle ve kokusuyla 10 üzerinden 10. Bir de tadına bakalım. Bundan gelen sarımsak, kuru domates, fesleğen. Gerçekten şunun güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Köz biberden gelen bir tatlılık var. Ağzım içerisinde bu kıtır ekmeklerden kaynaklı inanılmaz güzel böyle bir sarımsak aroması. Spagetti sos böyle güzel yapış yapış bulaşmış. Kuru domatesin ise o şuradan böyle damağın arkasından gelen bir lezzeti var. Muhteşem bir sos. Muhteşem bir sos. Yani 15 dakikada hazırlanacak en iyi soslardan bir tanesi. Fındık ve roka. Ve tortellini. O kavrulmuş fındık tadı tam tavına böyle içine nüfuz etmiş. Yani böyle ısırır ısırmaz da ağzınıza girer girmez
kavrulmuş fındık bir anda ağzınızı dolduruyor. Rokanın acılığı asla kalmamış ama hafif damakta böyle küçük böyle bir bitter tat bırakıyor. Ve tulum peyniriyle birleşince mükemmel. Bundan ben bir çatal daha yiyeceğim. Hepsini ben mi yesem ya? Uf, çok güzel makarnalar yiyoruz. Üçüncü tabağımız sardalya, zeytin, kapari, domates. Şu anda daha söylerken bile ben galiba bugünü bitiremeyeceğim. 500 kiloluk çıkacağız. Nereden alsam? Biraz bundan alayım. Biraz domates olsun, balık da olsun, zeytin de olsun, hepsinden olsun. Bunun kokusu gerçekten böyle bir Akdeniz sahili gibi. Bunda sınır tanımam yalnız. Bayılıyorum sardalyaya. Sardalyadan gelen o deniz tadı, hafif bir acılık, kapari ve zeytinin tuzluluğu. İnanılmaz bir dengesi var bu tabağın ve yani bu kadar muhteşem bir şeyi dışarıda satın almak neredeyse imkansız. Yani neredeyse bu beşini de dışarıda bulamazsınız. Ve neden bizi sadece kremalı soslara mahkum ediyor hala anlamış değilim. Bu kadar basit ve lezzetli soslar da yapılabiliyor ama sadece siz biliyorsunuz. Yani video izleyenler. Çok güzel. 4 numara avokado ve krema ve azıcık krema. Avokadonun yağlılığını gördünüz. Zaten tamamen kaplamaya yetti. Taze otlar, biraz da peynir. Kokusu o kadar ferah ki anlatamam size. Böyle taze nane, fesleğen, avokadodan gelen bir tat. Koku. İpeksi, yumuşacık. Özellikle o peynirle birleşimi, alttan gelen böyle taze nane, fesleğen. Çok iyi sos. Köz biberli kuru domatesli birazcık daha zeytinyağı koyup 1-2 hafta buzdolabınızda saklayabilirsiniz. Rokalı, fındıklı sosu da yine bolca zeytinyağıyla karıştırıp kavanozlayıp buzdolabınızda haftalarca saklayabilirsiniz. Ben bundan birazcık daha yiyeceğim. Ve sıra geldi finale. Sarımsak, limon, parmesan ve bol maydanoz. Zeytinyağı zaten sarımsak birleşince biraz da acı. Daha ne ister insan? Biraz da limon istiyormuş. Bakın en sadesi bu gibi duruyor. Ama yani asla kendinizi durduramazsınız. O sarımsak, peynir, limon, her seferinde bir çatal daha istersiniz. Yani 5 sosa da kefilim. 5'i de birbirinden güzel. Yaptığınız anda daha önce eğer bu soslardan tatmadıysanız diyeceksiniz ki biz çok şey kaçırmışız. Bu kadar basit ve bu kadar kolay sosları nasıl daha önce yapmamışız diye şaşıracaksınız. Ve bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde hangi sosları istiyorsanız tabii ki yapacağınızı biliyorsunuz. Yorumlara yazıyorsunuz, ben de oradan okuyorum. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şimdi outro'ya girebiliriz. Görüşmek üzere, bay bay.